Bura nasıl bir coğrafya ya? Sivil arabadan bile Kalaşnikov'la gidiyorlar. Sivil arabadan keleşle indi adam ya. Yolda ne oldu, ne bitti onu öğrenmek için. Yanımızda silahlı askerler, polisler bize eşlik etmeye başladı. Burada dedi zamanında çok kişi kaçırdılar dedi. Çok tehlikeli bir yol dedi. Çatışmalar çıktı dedi. Tel Örgün içerisinde öyle bir psikoloji ki Tel Örgün'ün içerisinde giriyorsun. Pakistan tarafına geçene kadar öyle yürüyorsun. İnsanın zaten psikolojisi bir tuhaf oluyor. La oğlum sen neredesin? Orada Taliban var. Oradan itibaren video çekemeyeceğim. Dur abi sakin dur sakin. Thank you bir dakika. Dur bir saniye. Kanka bir saniye bir sakin. Sakin abi dur. Bu ne ya? Dur abi sağ ol dur. Hadi dur. Kaça dedi? 200. 200'e mi? Torham'a götürüyor. Ama onu biz dur anlaşalım da benden sonradan hep fazla para istiyorlar. Ha. Onu bir göstereyim. Torham. Okey tamam. Torham. Git bora Sayın. Torham is Bandar is fine. Bandar Pakistan. Okay. Sit down. Bir dakika vedalaşayım adamla dur. Tamam. Dur şöyle. Abi çok dikkat et kendine. Görüşürüz. Çok memnun oldum. İlgari çok ederim. Tamam. O Türkçe ya da İngilizce biliyor mu? Türkçe İngilizce bilir mi? Tamam. Ben anlaşırım o zaman onunla. Tamam. Çok selam söyle herkese. Teşekkür. Sağ ol. Hadi bakalım. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Oo, bura bayağı bir... Selamünaleyküm. Tetori. Oo, bura bayağı bir şeymiş ya. Türk yanaştı. Evet, Türkiye. Biliyor musun Türkçe? Biliyor musunuz Türkçe? Farsi? Farsi, tamam. Farsi ben az, kem. Tuttuk yanaştı. Bir saldırdılar etrafımıza. Müşteri arıyorlar doğal olarak yani. Buradan şimdi sınıra gideceğim arkadaşlar. Celalabad şehrindeyim. Herkese selamlar, sevgiler. Afganistan'dayız artık. Ayrılıyoruz Afganistan'dan, veda ediyoruz. Torham'a gideceğim, sınır kenti. Pakistan'a geçeceğim oradan. Chetori, how are you? Good. Müşteriyi tabii ki de insanlar bekliyor. Bu abinin 2 tane müşterisi var. Benle birlikte 3 oldu. Birini daha bulur şimdi o 2 dakika içerisinde. Çok çabuk dolduruyorlar arabaları. Araba dolunca kalkıyor. Burada sistem böyle, paylaşımlı taksi. 200 Afganiye beni Pakistan sınırına götürecek. 200 Afgani'de ne kadar yapıyor? Hemen söyleyeyim sizlere. 3 dolar. 3 dolara 2 saat falan bir yolculuk yapacağız. Yanlış hatırlamıyorsam Torham'dan ben Celalabad'a 2 saat falan sürmüştü. Öyle bir yolculuk yapacağız, artık veda ediyoruz arkadaşlar Afganistan'a. 2 tane abi. Buyur abi. Enerji. Ya water abi. Water dedim water, hayır. Water dedim water abi. Buyur. Teşekkür ederim. Sağ ol. Enerji. Water dedim water aldım abi ya. Sonra bana water dedim water aldım. Sonra enerji diyor. Enerji alsam başka bir şey diyecek. Onu alsam başka bir şey diyecek. Bura arkadaşlar, taksilerin olduğu yer burası. Burası da Celalabad'ın merkezine gidiyor. Bak şurada durdu ya. Tuk burada durdu. Fena bir karmaşa oldu o an yani. Şimdi çıktık yola arkadaşlar. Saat şu an 2'yi 7 geçiyor. Abi çok hızlı bir şekilde kalan bir kişiyi de buldu. Hemen yola koyulduk. 1 saat dediler ama 1 hour Torham 1 hour, tamam 1 saat diyorlar. 1 hour and 30 minutes. Tamam 1,5 saatmiş arkadaşlar. 1,5 saat. Hadi bakalım. Ya burada sapık gibi araba kullanıyorlar ya. Ciddi anlamda var ya. Bak karşıdan geliyor ya mesela, son anda girecek kendi şeridine. Yani şey yok. Ben aman karşı şeridi işgal etmeyeyim, taciz etmeyeyim diğer arabalar. Öyle bir şey yok abi. Patır patır solluyorlar. Hiç umurlarında değil. Şu an bir gidiş bir geliş, tamam mı? 3 kişiye çıkıyor mesela bir an. 2 sollama oluyor, bir geliş oluyor ya da 2 geliş oluyor, tek gidiş oluyor gibi. Çok tehlikeli sollamalar yapıyorlar. Bakalım kazasız belasız gidelim de.
Abi İsmet çiğe. Farsi mi Peştun? Hoştun. Peştun. Farsi yok. Farsi yok. İngilizce? İngilizce? No. No İngilizce. Ben İngilizce biliyor zannettim abi. Farsça da bilmiyor, Peştunca konuşuyormuş. O zaman soramayacağım çünkü Peştunca yok bende ya. Adın ne madın ne hiç öğrenmedim Peştunca. Nasılsın, iyi misin, günaydın nasıl denir hiç bilmiyorum Peştunca. Ama Farsça biliyorsunuz zaten, artık öğrendiniz Afgan serisinden 3-5 kelime konuşabiliyorum. Bunlar tuktuklar. Riksha diyorlar arkadaşlar. Bangladeş'teki gibi aynı isimle adlandırılıyorlar. Çok ilginç değil mi yani? Ta Bangladeş'te de aynı isim, burada da aynı isim. Kuvvetle muhtemel bu sömürge ülkelerinden gelen bir isim. Yol kenarında araba tamiri falan da yapıyorlar yani. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız hızlıdan müdahale de ediyorlar. Araba yıkama yerleri de oluyor. Alışveriş yapabileceğiniz yerler de oluyor. Meyve sebze satan çok oluyor. Özellikle elma satan çok gördüm. Üzüm satan çok gördüm. Burada şeker kamışı satıyor abimiz. Ufak bir benzinlik var. Benzin $1 15 cent gibi aşağı yukarı. LPG ne kadardı? O da işte 80 cent falan olması lazım. Aklımda kalan fiyat bu. Kabil'den buraya gelirken bir sürü tarla görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın mesela burada da bir tarla var, evler var. Böyle kurak nehir yatakları görüyorsunuz. Bayağı bir kurak nehir yatağı görüyorsunuz. Su mu hiçbir şey akmıyor. Belli noktaları çamur olmuş. Hiç su mu bir şey göremedim yani o nehir yataklarında. Kurumuştur büyük ihtimalle. Arkadaşlar sınır kasabası olan Torham'a geldik. Taksiler sizi buraya getiriyor. Buradan alıp da Celalabad'a ya da Kabil'e gidiyorlar. Burada indiniz ya taksiden. Bu abilerim, kardeşlerim sizi ya böyle alıp oturtup sınıra kadar götürüyorlar. Biraz yürümeniz gerekiyor. Ya da eşyanızı taşıyorlar ama tabii bize gerekmez. Teşekkür, sağ ol. Mani kalmadı bende, sağ ol. Burada para da değiştirebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Pakistan'dan gelirken ilk videoyu hatırlayın. Hello, selamun aleyküm. Chetori, how are you? How are you? Fine. Good. Nasıl? Ulan el sıkmaya başladık. Herkesin sıkacağız artık. Kaçarı yok. Nasılsın, iyi misin? Türk'üm ha. Sen nasılsın? La oğlum sen neredesin? Beni Kabil'den Celalabad'a getirecekti. Arabayı çalıştırdı. Dolandık sonra şoför başkası oldu, gelmedi. Sınırda karşılaştık. Nasıl geldi buraya ya? Türkçe biliyorsun. Biliyor mu Türkçe? Yok, Türkçe bilmiyorsun. Tamam. Bilmiyorsun. Ben gidiyorum sınıra. Görüşürüz. Pakistan'a. Sonra nereye gidiyorsun? Sonra bakacağız artık. Sürpriz. Bakalım inşallah. Hadi görüşürüz. Oda hafız. Ne oğlum çok garip. Adamın sınırda ne işi var ya? Ben onu en son Kabil'de bıraktım. Ne yapıyorsun yakışıklı? Chetori. Ay Afganistan'a veda ediyoruz. Başladığımız noktaya geldik. Torham sınırından girmiştim. Buradan da çıkış yapacağım. Pakistan'a geri döneceğim arkadaşlar. I'm good. How are you? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Sınırdan girdiğiniz an her yerde para değiştiriyorlar. Pakistan'da daha aza bozuyorlar yalnız ya. Ben orada Afgani almıştım da bu tarafta daha iyi bozuyorlar. Artık sınıra gelmiş bulunduk arkadaşlar. Birazdan Afganistan sınır kontrolünün olduğu yere gireceğim. Orada Taliban var. Oradan itibaren video çekemeyeceğim. Pakistan tarafında görüşürüz artık. Afganistan'dan böyle son görüntüleri sizlere aktarayım. Arkadaşlar şu an saat 5'i 5 geçiyor. Pakistan'a girmiş bulunuyoruz. Polis eşliğinde sınırı geçtik. Yani Pakistan tarafında size bir polis veriyorlar. Onunla taksilerin olduğu yere kadar gitmek zorundasınız. Taksiyi de onlar ayarladılar. Pazarlık yapmaya çalıştık ama bir tane yanımda arkadaş var Almanya'dan. Aynı anda girdik sınırdan.
İkimizi aynı anda eskort eşliğinde gönderiyorlar. Önde askerler var. Şimdi video çekmek sanırım biraz sıkıntı. Sordum. Yok dediler. Sınırı nasıl geçtim, neler oldu, neler gördüm hepsini anlatacağım. Şu yolu bir atlatalım şimdi. Peşaver'e kadar gideceğim. Ne kadar sürecek bilmiyorum. Bayağı bir sıkıntıydı sınır. Yani gördüklerimi anlatmak istiyorum sizlere. Bakın burada da şey var. Afganistan tabelası var. Buradan dönüş yapıyorsunuz. Afganistan'a gidiyorsunuz ama biz bu yolu geçeceğiz. Artık Peşaver'e doğru gideceğiz. Afganistan'a gelişimi hatırlıyorsunuz. O yolculuğu hatırlıyorsunuz. Birkaç farklı noktada kontrol olmuştu. Yanımıza asker veriyorlardı. O askerler değişiyordu kontrol noktalarında. Mesela şu öndeki araba bizim güvenliğimizi sağlayacak olan askerler. Ama o zaman benim oturduğum koltukta oturuyordu asker. Yani benim olduğum arabadaydı. Şimdi biz onları takip ediyoruz. Yani böyle bir prosedür oldu. Bakalım Peşaver'e varalım da bir konuşalım ya. Şu gümrüğü tekrardan bir anlatayım size, neler gördüm, neler oldu, nasıl vahşet ve cehennem bir ortam. Onu tekrardan bir bahsetmek istiyorum ve Afganistan üzerine birazcık konuşalım istiyorum. Video çekmeye sıkıntı yapacaklar. Gelirken çok yapmamışlardı da bunlar birazcık tuhaf bir grup. Sınırın orada da video çekmeye izin vermediler. Normalde sınırı geçtikten sonra o döviz bozduğunuz bir yer var. Orada çekebiliyorsunuz. Problem yapmıyorlar ama bu sefer akşam oldu diye herhalde acele ediyorlar, böyle biraz gergin gördüm onları. Bakalım hayırlısı. Gidiyoruz. Bura nasıl bir coğrafya ya? Sivil arabadan bile Kalaşnikov'la gidiyorlar. Sivil arabadan keleşle indi adam ya. Yolda ne oldu, ne bitti onu öğrenmek için. Hadi biz eskortla gidiyoruz. Sen niye keleş taşıyorsun ya? Vay arkadaş ya. Adam keleşle indi sivil arabadan. Ulan biz nereye geldik ya? Nerelerde geziyoruz biz arkadaş? Kamyonlar da geçmeye başladı arkadaşlar. Gündüz vakti salmıyorlar kamyonları. Bunlar meyve sebze taşıyor. Afganistan'dan geliyor. Afganistan'ın toprağı bayağı verimli anladığım kadarıyla. Yani Pakistan'a bayağı bir meyve sebze bir şey gönderiyor. Gündüz vakti sınırda bekletiyorlar bunları, kamyonları. Ama akşama doğru salıyorlar. Gece yolculuk yaptırıyorlar. Daha güvenli oluyor sanırım. Aa, bizimkiler durdu. Bizimkiler durunca kamerayı ufak ufak indireceğim. Yolu da göstermek istiyorum sizlere. En azından hava kararana kadar şey yapayım yani. Yol macerasını göstereyim. Sağ tarafta bir şey oluyor. Ha şeymiş, liseymiş sağ taraf. Sağ taraf lise. Ambulans var. Ambulansa yol vermiyorlar. Kalabalığın sebebini öğrendim şimdi. Amca söyledi. Taksici amcamız söyledi. Kriket oynuyorlarmış. O yüzden kalabalık varmış. Biraz önce bir polis karakoluna girdik. Orada durduk. Fotoğrafımızı çektiler. Birkaç bilgi aldılar. Birkaç soru sordular. Ve evrak doldurdu oradaki komutan. Daha sonrasında hızlıdan bizi yola saldı. Acele bir şekilde ulaştırmaya çalışıyorlar Peşaver'e. Şey gördüm yani, stres gördüm onlarda. Bayağı bir hızlı hareket ediyorlar. Çünkü güvenli olmadığını söylüyorlar akşamları bu yolun. Yani insanların da zamanında kaçırıldığını düşününce birazcık sıkıntı. Birazcık sıkıntı. Yani boşuna bu eskortu vermiyorlar size arkadaşlar. Zamanında bu yolda bayağı bir olaylar yaşanmış. O yüzden gittiğimiz şehirde tabii zamanında çok ciddi olaylar yaşamış Peşaver. Onu anlatacağım sizlere. İzleyeceksiniz videolarda. O yüzden biraz böyle stresliler ve şeyler. Hava karardığı için de hızlı davranıyorlar.
Peşaver'den herkese selamlar arkadaşlar, günaydınlar. Şehrin birazcık dışında kalıyorum. Burası da böyle atölyelerin oldukça fazla olduğu bir bölge. Bayağı bir ses var, gürültü var. Dün akşam geç bir vakitte ulaştım otele. Polisler beni otele kadar getirdi. Birazcık böyle hızlı bir prosedür işledi. Dün neler oldu, neler gördüm, sınırda neler yaşadım, sonraki prosedür otele gelene kadar ki süreç neydi, bunu anlatmak istiyorum. Birazcık da böyle Afganistan hakkında fikirlerimi belirtmek istiyorum videonun sonunda. Dün video çekemedim, bayağı bir yorgundum, bayağı da bir geç ulaştık. İstedim ki bu sabah böyle rahat rahat sizlerle konuşayım. Şimdi bu Afganistan'ın son videosu, artık serinin son videosu, son dakikaları. Öncelikle o sınır hattına bir götürmek istiyorum sizi. Orada video çekemedim çünkü inanılmaz bir kaos, karmaşa vardı. Artı olarak birkaç böyle görüntü almaya çalıştım da çok riskliydi. Yani o riski almak istemedim ülkeden çıkarken. İlk videoyu izleyenler, Afganistan serisinin ilk videosunu izleyenler Taliban'ın insanlara ne kadar kötü davrandığını hatırlayacaktır. Anlatmıştım. Yani kadın, erkek, çoluk, çocuk, yaşlı, genç demeden bayağı insanları tartaklıyorlar, hor görüyorlar, dövüyorlar, itiyorlar, kakıyorlar, bağırıyorlar. Aynı görüntüyü dönerken de gördüm, dönerken de şahit oldum. Bu sefer sınır çok kalabalıktı. O yüzden bayağı bir vakit geçirmek zorunda kaldım orada. O muameleyi böyle uzun süre deneyimledim. Bana bir şey olmadı bu arada. Bana hiçbir şey yapmadılar. Hatta birkaç Taliban askeri gelip elimi sıktı. Afganistan seyahatimin nasıl geçtiğini, Afganistan'ı sevip sevmediğimi sordu. Bu sefer kadınları, özellikle böyle yaşı ilerlemiş kadınları biraz daha böyle öncelikli sınırdan geçirmeye çalıştı Taliban. Bu konuda dürüst olacağım. Ama kız çocuklarına inanılmaz kötü davranıyorlar. Gözümün önünde kaç tane kız çocuğuna tokat attılar. Oğlan çocukları zaten yani dayak arsızı olmuş orada, öyle söyleyeyim. Dövüyorlar, gidiyor geri geliyor bir daha dövüyorlar. Gidiyor geri geliyor bir daha dövüyorlar falan. Hiç acımaları yok. Koca koca insanları, adamları iktiriyorlar, gençleri tokatlıyorlar, tekmeliyorlar. Yani ya şey düşünüyorsunuz ya, bura yok olsun kardeşim. Bu muamele hiçbir canlıya gösterilmez, bu muamele. Orada insanlar sınır geçecek. Bir kalabalık, karmaşa var. Zaten düzgün bir ortam yaratamamışsın. Tel örgünün içerisinde gidiyorsun. Böyle seni yani tel örgünün içerisinde öyle bir psikoloji ki, tel örgünün içerisinde giriyorsun. Pakistan tarafına geçene kadar öyle yürüyorsun. İnsanın zaten psikolojisi bir tuhaf oluyor. Dar bir alan, sıkışık bir alan. Bir de kalabalık olunca doğal olarak bir karmaşa oluyor. İnsanları bayağı bir böyle hor gördüler yani gözümün önünde. İğrenç bir görüntüydü. Plastik sopaları var. Böyle borudan kesmişler boruları. Plastik sert. Onunla vuruyorlar insanlara. Tekme atıyorlar, tokat atıyorlar. Yani dedim ki lanet olsun ya. Böyle bir yer olmaz olsun yani. Geçtiğim en rezil, en pislik sınırdı yani. Gördüğüm en iğrenç muameleydi. Neyse, Afganistan'dan çıkış yaptım. İşte pasaportuma mühür bastılar, çantamı kontrol ettiler. Afganistan'dan artık Pakistan'a adım attım. Pakistan'a girdiğiniz andan itibaren prosedür uzuyor. Bayağı bir evraklar hazırlıyorlar, bir yerlere gönderiyorlar. Sizi zaten bir asker geliyor, alıyor. Afganistan'dan Pakistan'a giriş yaptığınız andan itibaren bir asker alıyor. Taksiye bindirene kadar yanınızda, tüm işleri o hallediyor. İyi davranıyorlar bu arada. Hani sizle ilgili ne Afganların, Taliban'ın ne Pakistan askerinin hiç problemi yok. Şey davranıyorlar, misafirperver ve iyi davranıyorlar ama kendi insanlarına çok kötü davranıyorlar. Pakistan tarafı da öyleydi yani. Onlarda da sopa vardı, vuruyorlardı. Yani iğrenç bir sınırdı arkadaşlar yani orası. Nasıl tanımlayabilirim bilmiyorum yani, lanet pislik bir yerdi. Pakistan'daki süreç biraz daha uzun sürüyor. Bekliyorsunuz bilmem ne. En son işte asker, bir Alman arkadaş vardı hatırlıyorsunuz arabada. Onunla birlikte beni aldı. Dediler ki artık hani Pakistan'a hoş geldiniz. Giriş işlemlerimizi yaptılar. Dediler ki biz sizi taksiye bindireceğiz. Fiyat pazarlığı da yapamadık. Yapmaya çalıştık da olmadı yani. Zaten hava geç olmuştu. Bizi bindirip gönderdiler. Hiç şey bile vermediler. Fırsat bile vermediler o konuda. O andan itibaren yanımızda silahlı askerler, polisler bize eşlik etmeye başladı. Belli noktalarda checkpoint oluyor. Gidiyorsunuz, fotoğraf çekiliyorsunuz. Bizi başka askere teslim ediyor. WhatsApp gruplarında birbirine gönderiyorlar onu. Diyorlar ki biz bu turistleri teslim ettik. Şimdi onlar diğer noktaya gidiyor. Saat maat her şey belli. Her neyse biz böyle Peşaver'e kadar geldik. Askerin birine sordum, abi dedim bu yol tehlikeli olduğu için mi hani bizi, İngilizce biliyordu, bizi böyle güvenlikli götürüyorsunuz? Burada dedi zamanında çok kişi kaçırdılar dedi. Çok tehlikeli bir yol dedi. Çatışmalar çıktı dedi. O yüzden dedi sizin güvenliğiniz için şey dedim abi. Abi dedim şu an biz daha çok dikkat çekiyoruz. Yani bizi sessiz sakin bir arabaya bindirip gönderseydiniz, yanınıza birini verseydiniz o bile olurdu yani. Hani kimsenin haberi olmazdı. Dörtlüleri yakıp gidiyoruz yolda. İşkillenmeyen bile işkillenir yani o durumda, anladın mı?
Kabak gibi gidiyoruz ortada. Adamın saldırmayacağı yoksa bile saldırır yani. Neyse bizi Peşaver'e kadar ulaştırdılar. Otele kadar. Ben odaya giriş yapana kadar beklediler orada. Burası öyle bir şehir ki arkadaşlar, bir sonraki videoda neden böyle bir prosedür yaptıklarını daha iyi anlayacaksınız. Daha detaylı anlatacağım. Sıkıntılı bir yer. O yüzden onların da kuralı, biz de uymak zorundayız. Başka şansımız yok zaten. Prosedür buydu. Yorucu bir yolculuktu. Geç vakitte ulaştık zaten. Böyleydi arkadaşlar. Bitti Afganistan seyahatimiz. Çok güzel bir seyahatti benim için. Keşke daha uzun kalabilseydim, köylerine gidebilseydim, daha çok insanla tanışabilseydim, kültürü daha derinden görebileceğim seyahatler yapabilseydim. Umarım bu Afgan seyahatimden sonraki seyahatte, ikinci seyahatimde daha çok kontak sağlayıp yapacağım bunu. Yani buna emin olabilirsiniz. İnanılmaz misafirperver bir halk. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hayatımda gördüğüm en misafirperver halk. Hiç haklarını yemeyeceğim. Gezerken ve video çekerken kendimi çok rahat hissettim, güvende hissettim. Hiçbir problem hissetmedim. Yani ülkeye girerken birçok kişi şunu düşünüyordur: ya Taliban'ın olduğu ülkeye gidiyorsun, sıkıntı yaşarsın. Videoda çekiyorsun, ondan dolayı da sıkıntı yaşarsın. Belli başlı noktalarda Taliban tabii video çekmeye izin vermiyor. Askerlerin olduğu noktalarda, belli yerlerde diyor ki açma kamerayı. Yani ona uymak zorundasınız arkadaşlar. Ama onun dışında herkes çok sıcakkanlı davrandı. Teşekkür ediyorum tekrardan bütün Afgan halkına. Bir daha gitmeyi gerçekten dört gözle bekliyorum. Yani o kadar güzel vakit geçirdim ki cidden özleyeceğim Afganistan'ı. Cidden özleyeceğim yani. İnsanlarını özleyeceğim, yemeğini özleyeceğim. Şöyle bir durum var ki oradaki insanlara çok üzüldüm. Özellikle kadınlara ve kız çocuklarına o kadar üzüldüm ki. Gelelim şimdi Taliban mevzusuna. Beni tanıyanlarınız biliyor zaten. Ben net bir şekilde Taliban'a karşıyım. Açık ve net bunu tekrardan söyleyeyim yani. Taliban gibi yönetimlere karşıyım arkadaşlar. Öyle örgütlere karşıyım. İnanç dediğim şey kişinin kendisiyle yaratıcı arasında olan bir şey. Buna kimsenin bir söz söylemeye, karışmaya hakkı yok. Ne saygısızlık yapmaya hakkı var, kimsenin inancını aşağılamaya, saygısızlık yapmaya hakkı var. Ne karışmaya, ne nasıl ibadet edeceğini, nasıl inanacağını söylemeye hakkı var. Neyse arkadaşlar, yani bu konuda konuşsam daha da çok konuşurum da videoyu uzatmanın bir anlamı yok. Serimiz bitti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif aldınız. Umarım bilgilendirici bir seri oldu sizin için. Videonun hepsini değil de yani serinin hepsini izlerseniz daha net, böyle parça parça video değil de serinin hepsini izlerseniz daha net bilgi alırsınız Afganistan hakkında. Bunu da belirtmiş olayım. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Pakistan serimizde görüşmek üzere diyeyim. Hoşça kalın.